Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Benim keyfim yerinde. Umarım sizler de iyisinizdir. Yeni aboneler de gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmişler. Ve desteğini eksik etmeyen takipçilerime çok teşekkür ederim. Beğeni, yorum yaptıkları için. Abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Ve videomuza hemen geçelim. Şimdi ben neden geldim? Kaktüsler çok güzel çiçekler açar arkadaşlar. Bakın bu da açmış durumda. Bu kaynana topuzu, bu pembe renk açanı. Hafif kokusu var bunun. Bir de tabii açıp geçenlerim var burada. Yine açmaya devam edenlerim var. Ama tabii ki kaktüslerin bazıları geç açar ya da açmıyordur birçoğunuzun kaktüsü. Kaktüsler nasıl çiçek açtırılır? Biraz size ondan bahsedeceğim. İsteklerinden ve bakımından nasıl sağlıklı bir şekilde büyürler. Biraz ondan da bahsedeceğim. Kendi kaktüslerimi de göstereceğim. Çiçeklerinin de nasıl açtığının biraz bilgisini vereceğim ve isimlerini de ekrana bırakacağım. İnternetten yine bakıp çiçeklerinin nasıl olduğunu da tespit edebilirsiniz. Evet, bakın bilgisine geçelim. Öncelikle konumuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Kaktüsler iç mekan mı, dış mekan mı bitkisi derseniz elbette ki tabii ki dış mekan, ama dondurucu iklime sahip olan yerlerde dış mekanda maalesef dona maruz kaldıklarında don atıyor ve ölebiliyorlar. O yüzden dondurucu iklime sahipseniz dış mekanda kapalı bir ortamda ama serin bir ortamda büyütmeniz gerekiyor. Şimdi çiçek açması için özellikle bu detaya dikkat edin arkadaşlar. Kışın dinlenme aşamasına geçer kaktüslerimiz. Yani o kışın dinlenme aşamasında sulamayı da az yapıyoruz. Birazdan sulamaya da değineceğim, ama konum olarak da serin bir ortamda kışın onları dinlendirmeye alıyoruz. Serin bir ortamdaki sebep, o dinlenme aşamasında o serinliği hissettiğinde bir kaktüs baharla uyanışa geçip Haziran ayında çiçeklenmeye başlayacaktır. Ama tabii ki sonra Temmuz, Ağustos çeşitli aylarda da çiçeklenmeye devam eden kaktüslerimiz olacaktır. Mesela bu da tomurcuk vermeye başladı. Bu da inşallah yine çiçeklenmeye başlayan kaktüs türlerinden bir tanesi. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Kışın serin bir ortamda, kapalı balkonda olsa ya da odanızda da olsa, serin bir odada, peteklerinizin yanmadığı bir yerde bunları dinlenmeye geçiriyorsunuz. Sulamayı da kesiyorsunuz. Yani kesiyorsunuz derken tam değil. Ayda bir de olsa bir can suyu veriyorsunuz. Birkaç ay öyle devam ediyor. Ondan sonra baharla uyanışa geçtiğinde yine rutin haftalık ya da 10 günlük sulamasına devam ediyoruz. Güneş olarak da kışın güneş serin yerde görebilir. Yazın da yine aynı şekilde güneş görmesi gerekiyor. Güneş görmeyen bir kaktüs arkadaşlar çok cılız kalır, gelişmez, büyümez zaten. Şu mesela yılan kaktüsün ince ince böyle açık yeşil renkte dalları varsa bilin ki güneş ihtiyacı vardır. Yani kaktüslere her halükarda güneş aldırmanız gerekiyor. Yakıcı güneşi hiçbir bitki sevmez, kaktüs de dahil. Öğle güneşi değil de şöyle bir sabah güneşi, bir de akşam güneşi 2 saat alması kaktüsler için yeterli arkadaşlar. Konumu bu şekilde. İkinci kural sulaması. Şimdi konumunda dinlenmeye aldık arkadaşlar. Soğuk bir odada bitkimiz kışın ve o zaman çok az sulama gerçekleştiriyoruz. Dinlenmeye alınmış bir kaktüse zaten suyu çok yoğun verdiğinizde çürüme ile karşılaşırsınız. O yüzden uykudayken sulamasını az yapıyoruz. Zaten püf noktalarından bir tanesi de bu. Kışın dinlenmeye geçecek, az sulama yapılacak. Baharla birlikte ama ihtiyacı kadar yine sulanmasına devam edecek. Yani toprağını da baharla birlikte kontrol ediyoruz. Bu 10 gün olabilir, 15 gün olabilir, belki de 2-3 gün olabilir. Çünkü çok yoğun büyük bir kaktüsünüz varsa, gelişim aşamasındaysa daha fazla su vermeniz gerekebilir. Özellikle tomurcuğa bindiğinde arkadaşlar çok bu defa az su verdiğinizde bu tomurcuklar kurumaya başlar ve dökülmeye başlar. Sulama sorunu yaşarsa tomurcuklarını da döker kaktüs. Yani çiçeğini de o zaman göremezsiniz. O da büyük bir sorun. Yani sulamaya dikkat ediyoruz kaktüslerde. Kışın tamam çiçeksizken dinlendirebilirsiniz. Sadece yaşaması için biraz su veriyoruz. Ama yaz girdiğinde toprağını kontrol edip sulanması gerektiği kadar da sulamasını gerçekleştiriyoruz. Gelelim toprağına arkadaşlar. Toprakta çok ayırt eden bir tür değil ama torfu önermiyorum. Çünkü bunlar bahçe toprağında daha sağlıklı büyüyen türler. Zaten iklimsel olarak böyle deniz kıyılarında ılıman iklime sahip yerlerde de hatta kumun içinde büyüyor arkadaşlar.
kumda büyüyen bir kaktüsü torf bir toprağa diktiğinizde çok da sağlıklı gelişim sağlamayacak ve hastalıklara açık olacaktır. O yüzden en güzeli bahçe toprağına dikmeniz. Bahçe toprağına çok az torf karıştırabilirsiniz. Benim kaktüs ve sukulentlerdeki ölçüm öyledir. Yoğunluğu bahçe toprağı, çok az da torf koymuşumdur. Yine koyun gübresi ilave edebilirsiniz. Yine perlit koyabilirsiniz ama çok da ihtiyacı yok perlite. Direkt arkadaşlar inanın bahçe toprağına dikebilirsiniz. Çok sağlıklı büyüyor. Hani kaktüs toprağı diye evet satılan topraklar var ama onlar artık ticarete dökülmüş olaylar. Aslında bahçe toprağı tüm bitkiler için çok daha sağlıklı. Sadece topraktaki vitamin eksildiğinde onu tamamlamanız gerekiyor aslında. Yani sağlıksız toprak yok. Tabii ki bitkilerin sadece değişen toprakları var. Bazı bitkiler yumuşak toprak ister, bazıları sıkı toprak seviyor. Ona göre ayarlayacaksınız. Ben bahçe toprağından vazgeçmiyorum. Sadece ayarını değiştiriyorum. Torfla ona bir yumuşaklık, bir geçirgenlik sağlıyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Kaktüsleri de gönül rahatlığıyla sadece bahçe toprağına dikebilirsiniz. Gelelim çoğaltılmasına. Arkadaşlar çoğaltılması o kadar kolay, o kadar arsız bir tür ki zaten birçoğunuzda şu yılan kaktüsü vardır. Şu herhangi bir dalını toprakla buluşturduğunuzda şu kadarcık bir miktar diktiğinizde toprağa hemen tuttuğunu göreceksiniz. Şu iki tanesi yeni dikim mesela. Şu da öyle bakın. Daldan geçen almıştım, bunu da Milyar abla hediye etti. Bunu da böyle daldan diktim, hemen tuttu. Daldan dikilerek çoğaltılabiliyor arkadaşlar. Yine şu da öyle, bunlar da dallar bu tavşanların. Şu tavşanı şuradan koparıyorsunuz, şuraya kadar bir miktar, yere kadar, çok derin değil yani. Zaten hemen şuradan köklenecek yere kadar dikiyorsunuz. Hepsi öyle. Daldan çok güzel bir şekilde dikiliyor. Ha kökten ayırmak isterseniz kökten ayırırsınız. Mesela şu kökten yavru verdi. Hiç beklemiyordum. Bu sene verdi. Ben bunu buradan kökten ayırıp yeni bir tane daha kaktüs elde edeceğim. Bir tane de tepeden verdi. Bu tepeyi de biraz büyüdükten sonra alabiliyoruz. Yani daldan da dikebilirsiniz. Dipten ayırma da yapabilirsiniz. Ya da böyle yavrularından çıkarıp bir miktar toprakla buluşturacaksınız ve çoğaltımını gerçekleştireceksiniz. Çok arsız türler. Diktikten sonra da çok su vermiyoruz arkadaşlar. Çok hafif bir su veriyoruz ve pardon, çok hafif bir su veriyoruz ve suyu verdikten 15 gün sonra tekrar veriyoruz. Yani ilk dikimde kaktüs çok sulanmaz. Ondan sonraki aşamada da azar azar su vererek köklenmesini sağlıyoruz. Yani gümbür gümbür sulamıyoruz. Hafif su gezdiriyoruz arada bir. Ondan sonra köklendiğini göreceksiniz kaktüslerinizin. Arkadaşlar size iki önemli konuya da değinmek istiyorum. Mesela bu çiçekler gece açar. Gece açan kaktüsü sabah kalktığınızda bir bakmışsınız solmuş, görememişsiniz. Gece açmaya başladığını fark ettiğiniz noktada hemen içeriye, gölgeye alıyorsunuz, ışık alan bir yere ve 2-3 gün bunun böyle izleyerek keyfini sürüyorsunuz. Şayet dışarıda güneşte açarsa gece ve sabah o güneşi görürse soluyor arkadaşlar. Bu da ek bilgi olsun. İkinci bilgi çürüme ve su ve susuzluk olayı diyeyim ya da. Suyu mesela fazla verdiğinizde çürüme de altta bıcık bıcık olur, böyle suyunu bırakır, çürümüştür. Ama susuz kalması da çok enteresan. Büzüş büzüş oluyor. O zaman anlıyorsunuz. Kökte sorun yok da büzüş büzüş olmuşsa bol su verdiğinizde o bitkiyi kurtarabilirsiniz. Mesela kaynana topuzlarında şuralar kırış kırış olanlar vardır. Böyle büzüşür. Bilin ki o tür bir kaktüs susuz kalmıştır. Bolca sularsınız, birkaç güne toparlar. Çürümüş kaktüsün de alttan zaten çürüdüğü için şuradan kesersiniz, temiz yere ulaşana kadar. Kestikten sonra 1-2 gün bekletirsiniz. Onun da tekrar toprakla buluşturup dikimini gerçekleştirirsiniz. Yani sudan mı, susuzluktan mı öldüğünü de bu şekilde anlayabilirsiniz. Konumundan, sulamasından, toprağından, çoğaltımından bahsettim arkadaşlar. Gelelim bunların vitaminine. Sağlıklı olmaları için elbette ki vitamine de ihtiyacı var. Ama en doğal vitamin güneş bunlar için. Güneş mutlaka gösteriyorsunuz. Güneş görmesi gerekiyor. Tabii onun haricinde topraktaki vitamin de bittiği için, saksıda çünkü bitkilerimiz, onlara biraz vitamin takviyesi yapmalıyız. Benim topraklarda zaten birçoğunuz biliyorsunuz, eski takipçilerim, koyun gübresi var. Gübreli toprak kullanabilirsiniz.
yapabilirsiniz. Bir süre sonra, birkaç sene sonra, bir süre dediğim 2-3 sene sonra toprak değişimini tekrar yapabilirsiniz. Tekrar gübreli toprak koyabilirsiniz. Sıvı vitamin ya da gübreli bir vitamin de verebilirsiniz bir süre sonra arkadaşlar. Yeni bir toprakta, vitaminli bir toprakta 2 sene sonra, çünkü vitamin değerleri kayboluyor. Bitki de zaten cansızlaşıyor. Ne kadar da güneşi gösterseniz de alt köklerden alması gereken vitamini alamayacaktır. O zaman ne yapıyoruz? Vitamin takviyesi yapıyoruz. Bunlara uygun gelebilecek vitaminlerden verebilirsiniz arkadaşlar. Gübreleme de yapabilirsiniz. Yani kaktüslerin de bir süre sonra saksı büyüttüğümüz için vitamini bittiğinden dolayı vitamin ihtiyacı oluyor. Vitaminle destekleyebilirsiniz. Gelelim benim kaktüslere. Şöyle size göstereceğim. Tabii bu gösterdiğimde de isimleri ekranda çıkacaktır. Çünkü isimleri normalde yabancı bilimsel isimleri var. Ama bu yılan kaktüsü Türkçe olarak var ismi. Mesela şu maymun kuyruğu dediğimiz, ama bunun tabii bilimsel ismi var. Şunun da öyle. Bu leş kaktüsü değil bu arada. Bunu leş kaktüsü zannedenler var. Bu farklı. Bunun da ismini buraya bırakacağım. Oradan internetten bakabilirsiniz hangi tür çiçek açtığına. Bu da yine yılan kaktüs, iri kıyım olan arkadaşlar. Bu ufak, bu biraz ona göre daha iri yapılı. Yılan kaktüsler de aslında tür. O yüzden böyle cinsleri biraz değişebiliyor yapıları. Şöyle gelelim. Burada sütun kaktüsümüz var. Sütun kaktüsüm de çok güzel bir şekilde yavru verdi. Şurada yine bir kaktüs türüm var. Bundan şöyle göstereyim, sizde var mı bilmiyorum ama ismini ekrana bırakacağım. Bakabilirsiniz hangi tür çiçek açtığına. Daha bu bende çiçek açmadı arkadaşlar. Evet, burada kaynana dili de deniliyor buna. Hint inciri de diyorlar arkadaşlar. Bunların uçlarından sarı sarı çiçekler açıyor. Bu da sarı renk açan. Bunun da açmasını bekliyorum. Şurada yine bir kaktüs türüm var. Bu da çiçeklenecek. Gördüğünüz gibi tomurcuklar gelmiş durumda. Çok güzel gelişti bu da bu sene. Bu bende 3 senedir var ama en iyi bu sene gelişti. Kendini toparladı. Şurada da arkadaşlar, şurada bir kaynana dili türü yine. Şurada tavşan kulağı var. Şurada yine Hint inciri dediğimiz var. Kaynana dili de deniliyor. Hint inciri de diyorlar. Şurada yine tavşan kulağımız var. Şurada farklı bir kaktüs türü var. Bunu geçen bana Fatma Hanımcığım vermişti. Sağ olsun. Şurada yılan kaktüsü oraya dikmişim. Şuraya yakut dikmişim. Böyle bazen dikiyorum arkadaşlar kenarlarına. Şurada yine bir kaktüs türüm var. Arkadaşlar bunun çiçeği şunun gibi açıyor. Böyle iri kıyım çiçek açıyor. Bunun çiçeğini de bekliyorum, inşallah açarsa göstereceğim. Biraz inatçı çıktı bu. Bekliyorum sabırsızlıkla. Şurada bu maymun kuyruğu değil bildiğim kadarıyla. Bunu da bana Milyar abla vermişti. Bu pembe pembe açan tür. Ama bunun ismini yine bırakacağım arkadaşlar. İsmini yabancı olduğu için şu an aklıma gelmiyor. Yazacağım, ekranda görebilirsiniz. Siz de kontrol edebilirsiniz. Bu pembe açan türü. Bu kaynana topuzum yaşlı kaynana topuzu. Yaşlandı bu. Bunu arkadaşlar yaşlandı ama hep yavrularından alıp üretiyorum ben. Satışta yaptığım için çoğaltıma yine geçireceğim. Büyümeye başladı yavruları. Ama bu yaşlı olan da beni hiç bırakmıyor. Ve 10 yılı geçti galiba. Böyle çiçeklenmeye devam ediyor. Evet, şuradakini de göstereyim. Bu da leş kaktüsü, zaten birçoğumuz biliyoruz. Bu leopar desenli açan leş kaktüsüm. Donları bazıları atlattı, bazıları atlatamadı bitkilerimin arkadaşlar. Kaktüslerimden de kayıplarım oldu ama bunlarla devam ediyorum yine. Bunlar büyüyor, bunlar yavruluyor. Yine çoğalırız inşallah. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin de sağlıkla büyüyen bitkiler olsun. Sormak istediğiniz sorular olursa da arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. Ve videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günler dilerim.